Tutsana be. Şunu öne çeksene Dilek. Şuraya şuraya. Şu ötekini şuraya çek. Sevgili dostlar, kabağımızı pazardan aldım. Hep böyle bir kabak istiyordum. Şimdi size bu kabaktan 2 çeşit tatlı yapacağım. Önce bu sapını, sonra da burasını yapacağız Allah izin verirse. Şimdi şuradan şu şekilde keseceğim. Gayret. Maşallah. Bıçağım öldü, bıçağım öldü. Bıçak gitti, rahmet eylesin. Şimdi dostlar şu kalınlıkta keseceğim. Ah, bir de durdurabilsem. Kaç tane çıkarsa şansımıza. Göz kararı ama mümkün olduğu kadar kalın ve aynı boyutta kesmeye dikkat edeceğim. Bakın dostlar, bu şekilde soyuyorum. Şöyle güzelce soyalım. Biraz kabuğu sert, uğraştırıyor ama gerçekten güzel olacak. Böyle soymaya devam edelim. Soyduğumuzda görüşürüz. Bunu biraz eğri kesmiştim işte dostlar. Kusura bakmayın. Vay. Vallahi soyması da zor. Dostlar, kabağımız biraz sert olduğu için soyması da biraz güç gerektiriyor. Bıçağınız keskin olursa biraz daha kolay soyabilirsiniz. Ay. Ve sonunda tam çıkarttım. Evet. Dostlar, şimdi bu kabağımızın şu orta kısmı yumuşak, bakın. Ne yapacağız onu? Şu şekilde şöyle yumuşak yerini çıkaracağız tabii ki de. Tatlımızın güzel olması için böyle çıkaracağız buralarını. Bunu atmak zorunda değilsiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. İnşallah ben de değerlendirirsem size göstereceğim. Kabağı bizim ülkemizde sadece şeyde kullanıyorlar anne. Nerede? Tatlıda, ama yurt dışında her şeyde kullanıyorlar. Tabii ki de. Şimdi bak, ben de bunu değerlendireceğim ve dostlarım görecek. Asla bunu atmayacağım yani. Bu ortasından çıkardığım yumuşak yerini atmayacağım. Çorbasını yapabiliriz aslında. Çorba yapabiliriz, mücver yapabiliriz. Şimdi bu şekilde hepsini oyup hazırladığımda size göstereceğim. Sevgili dostlar, elmamızı böyle içine güzelce soyacağız. İçinde temizleyerek koyacağız. Nasıl temizlendiğini size göstereceğim. Şimdi önce ne yapıyoruz? Elmamızı şöyle oyarak içini çıkarıyoruz.
Çünkü içini çıkartmazsak çekirdekleri, kalın şeyleri kötü olur. Bakın bu şekilde oyuncakla içini tamamen temizliyorum. Eğer temizlemezsek olmaz. Çekirdekleri, sert yerlerini temizleyeceğiz tabii ki de. Elmamızın. Bakın bu şekilde içini temizledim. Gösterir misin? Şöyle tut yukarıya. Bir daha göstereceğim. İşte bakın bu şekilde temizledim içini. Şimdi de kabuğunu soyacağım. Dostlar, eğer önce kabuğunu soyarsanız elmanızı dağıtabilirsiniz. Onun için önce içini oyup sonra kabuğunu soymanızda fayda var. Bu da püf noktası. Evet. Çünkü elmalar yumuşak gelip dağılabilir içini oyarken. Yani sert şeylerini, çekirdeklerini, sert yerlerini almamız lazım. Bakın soyması da gayet kolay ve güzel oldu. Elmalarınızı kabaklarınızın şekline göre değerlendirebilirsiniz. Bakın bu şekilde de içine koyduk mu tamam. Bakın çok güzel oldu. Harika ve güzel bir tatlımız olacak. Şimdi de şuna geldi sıra. Şimdi de buna yapacağız Allah izin verirse. Bakın dostlar, şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi üzerlerine şekerleri koyacağım. Her birinin üstüne bir çay bardağı şeker koyacağım dostlar. Ve sabaha kadar güzel güzel sulanacak bunlar. Ve hep beraber ne olduğunu da göreceğiz. Şimdi sabaha kadar bekletiyoruz. 24 saat. Evet. Yarın piştiğinde görüşürüz. Sevgili dostlar, akşamdan şekere koyduk. Suyu çok güzel salmış. Ve elmalarımız da küçülmüş mü artık? Bunlar suyunu çekince genişlemiş mi ama çok güzel oturmuş. Şimdi ne yapacağız? Fırınımıza süreceğiz. Ve 200 derecede pişireceğiz. Ne kadar da pişerse göreceğiz. 200 dereceye koyacağım dostlar. İşte fırına koyup. Bakın sevgili dostlar. Çok güzel pişmiş. Ve harika olmuş. Gerçekten mükemmel pişmiş. Biraz 1 saat 25 dakika pişirdim sevgili dostlar. Yani kıvamı tam olmuş. İnanılmaz güzel kıvam almış. Şöyle şerbetinden, daha doğrusu şerbetinden demeyelim de balından harika, şöyle üzerlerine de gezdiriyorum. Şimdi de taze çekilmiş tahinimizden ne yapacağım? Bakın elmalar harika pişmişler. Tahin dediğimiz susam ezmesi. Bakın. Olmazsa olmaz diyebileceğimiz bunun efendisi. Yani kabak tatlısının efendisi neymiş? Tahinmiş.
Üzerine de harika bolca ceviz parçacıkları koyduk mu? Oo. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun dostlar. Bizi Facebook'larında paylaşmalarını istiyoruz. Evet. WhatsApp'larında paylaşmalarını istiyoruz. Benim dostlarım inşallah Yorumlarını paylaşacaklar. bekliyoruz.